Cenaze törenindeki haberler biraz yoğun bugün. Kadir İnanır'ı, eee, sevenleri, hayranları, dostları, arkadaşları uğurluyorlar. İstanbul'da çok büyük bir cenaze töreni gerçekleşiyor. Arzu Altıntaş'la, bu konuyu ve diğer gündemdeki konuları konuşacağız. Ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş. Hoş geldin yayınıma canım. Hoş bulduk. Sana ve herkese merhaba. Evet, arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Bildirimler ulaşıyor şu anda YouTube'dan ve sizler yayınımıza geliyorsunuz. Kadir İnanır 77 yaşında. Önceki gün kaybettiğimiz Kadir İnanır için bugün önce bir anma töreni düzenlendi Kadir İnanır için ve o anma töreni de Kadir İnanır'ın şanına yakışır bir şekilde oldukça kalabalık gerçekleşti. İzleyebildin mi? Bazı videolar sosyal medyada ilgi çekiciydi Arzu. Evet izledim. Çok da arkadaşım var. Çok da görüntü attılar cenazeden. Allah rahmet eylesin. Türk halkının başı sağ olsun. Sevenlerinin, ailesinin, herkesin başı sağ olsun. Evet. E, Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yayına. Teşekkürler moderatörümüz Caner. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda yapıldı Kadir İnanır için ilk tören, anma töreni. Hı hı. Ve orada bu Kadir İnanır'la ilgili bir belgesel gösterimi sırasında biraz gerginlik de yaşandı. Ekrana Kenan Evren 1980 12 Eylül ihtilalini yapan Kenan Evren gelince, onun bir konuşması gelince yuhalandı salondakiler tarafından ve Kadir İnanır da belgeselde ihtilale karşı olduğunu ve o ihtilali yapanların çok büyük bir suç işlediğini halka karşı, onu en ağır şekilde Kadir İnanır dile getiriyordu belgeselde ve alkışlandı salondakiler tarafından o konuşması. Hayat arkadaşı Jülide Kural'ın yaptığı duygusal bir konuşma vardı. Arzu. O da ilgi çekici bir konuşmaydı. Katılanlar arasında Perihan Savaş'ı gördüm ben. Benim kahramanımdı dedi uzatılan mikrofona Perihan Savaş. Nuri Alço oradaydı. Yeğeni Soner Arıcı oradaydı. Birkaç gün önce vefat eden ablasının oğlu, şarkıcı. Oyuncu Burak Deniz, Nur Sürer, Menderes Samancılar, Halil Ergün'ü gördüm. Meltem Cumbul'u gördüm. Başka gelenler de olmuştur mutlaka Levent oyuncular. İnanır, Türkan Şoray, birçok kişiyi gördüm ben de. Evet, anma şeyinde değil mi? Hı hı, hı. Organizasyonunda. Ve daha sonra cenazesi oradan alındı. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü. Çok büyük izdiham vardı. Değil mi? Çok. Türkan Şoray'ın gelişini gördün mü? Kadıncağız yürüyecek yer bulamadı. Evet. Hem yanına gitmek için yer bulamadı hem de çıkarken de çok büyük izdihamdı yani inanılmaz. Ben olsam düşüp bayılırım. Hiç gelemem öyle kalabalıklara. Çok kötüydü. Ya kötüydü derken çok kalabalıktı. Çok evet, aşırı kalabalıktı. Türkan Şoray e, kendisine yol açanların yardımıyla tabutun yanına gitmeye çalıştı. Kalabalıktan ama çok sıkıntı çekti tabii. Çok büyük bir izdiham vardı. İnsanlar bağırıyorlardı açın diye. Yani Kadir İnanır çok büyük bir sevgi ve çok büyük bir ilgiyle yolculandı. En son gördüğümüz sahneler onlardı, görüntüler ve yayına yetişmek zorundaydık. Daha fazla bakamadık videolara. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Mekanı cennet olsun. Çok büyük bir sanatçıydı. Türk halkının kalbinde çok büyük bir yer ediyordu. Zaten cenazesinden de belli. Allah rahmet eylesin. Yani mekanı cennet olsun ve huzurla uyusun. Ne diyeyim ki? Çok üzücü. Ölümler çok üzüyor beni. Ama Çok. herkes yaşıyor. Yaşanacak mutlak son yani.
Evet ve şeyi öğrendik, Kadir İnanır'ın organlarını bağışlamış olduğunu öğrendik. Organlarını bağışladığı zaman da kalbimi kim alacak, gözlerimi kim alacak, şimdiden çok merak ediyorum diye de bir konuşması var, bir cümlesi var Kadir İnanır'ın. Sen biliyor musun biz aynı hastaneye gidiyorduk Ulus'taki. Ben bir Öyle gün gördüm onu kalp bölümünde. Anladım bir sıkıntı olduğunu. Ondan sonra aynı doktora, hatta hocama sordum. Hocam dedim ne var dedim Kadir İnanır'da. Tabii hasta hukuku gereği söylemedi. Ondan sonra zaten benden sonra da ben birkaç arkadaşıma söylemiştim. Böyle böyle Kadir İnanır burada diye. Hastanenin önü komple dolmuştu arkadaşlarımızla. Sormuşlardı ve çok hiddetlenmişti bir şeyim yok diye. Aslında ben biliyordum başka hani doktorumdan değil ama başka şekilde. Ta o zamandan başlamıştı bir takım rahatsızlıklar. Yaklaşık herhalde 3,5-4 sene önce. hmm, Sürekli çünkü sürekli oradaydı. Ben giriyordum o çıkıyordu. O çıkıyordu ben giriyordum falan. Espri yapıyorduk birbirimize yani. O da bana biliyorsun hep o aynı mevzuyla ilgili, hastalık mevzusuyla ilgili. Ondan sonra tabii ben de hiç hani o da bana bir şey sormazdı. Ben de sormazdım. İnsanın özeli orada hastanede. Yani oradan ilk başlamıştı. Yani benim o zamanlar her hafta bir kontrolüm vardı. Yaklaşık 6 ay boyunca Kadir Bey de hep oradaydı. bayağı ciddi bir tedavi görüyordu değil mi? Evet, evet. Yani oradan başlamıştı bir takım şeyler. Buraya kadar geldi. Enteresan yani. Evet. Ne yapacaksın? Hayat işte. Evet, evet. Hatta bu rehabilite merkezinde yattığında da durumu çok iyi değildi. Ben çok çok yakinen biliyorum. Ama o kadar büyük bir sanatçıyla ilgili öyle bir şeyi dillendirmek ve yazmak istemedim. Orada da aslında çok belliydi yani gidişat. Rehabilite merkezinde yatarken 3-5 ay önce, 6 ay önce, 7 ay önce. Evet, fizik olarak ayakta durmak, yürümek, adım atmak bunları yaptırıyorlardı ona o rehabilite merkezinde. Tekrar hayata dönüş. Çünkü çok uzun bir süre pıhtı atmasından Hı sonra hı. yatarak tedavi görmüştü ve vücudu tembelleşmişti yürüme konusunda, ayakta durma konusunda. Ama en son fena değildi. Yani bu yoğun bakıma tekrar kaldırılana kadar arkadaşlarıyla oturup yemekler yemişti. Hatırlıyorsun değil mi? Yani sofralar kurulmuştu, fotoğraflar paylaşmışlardı büyük bir mutlulukla yakın En son arkadaşları. şeyi söyleyeyim, rehabilite merkezinde çok yakinen onun da dostları, benim de dostlarım onun yanındaydı. Bebeğe gitmek istedi Kadir Bey. Beni bebeğe götürün, bebeğe götürün, bebeği gezeceğim. Yanındaki insanlar da onu bir şekilde unutturmaya çalıştılar. Çünkü hani bir sandalyeyle onun öyle görünmesini istemedi seven dostları ve hayat arkadaşı. Ve biraz huysuzlaşmıştı o mevzuda. İlla bebeğe gitmek istiyordu. Yaklaşık 5-5,5 ay önce. Yazık ya, yapsalardı keşke. Keşke yani görseydi halk ne olacak ki yani her şekilde başımızın tacı. Ben de çok üzüldüm o duruma yani. O gün tutturmuştu ve terör estirmişti hastanede. Götürün de götürün, götürün de götürün. Unutturana kadar insanların böyle akla karayı seçtiğini biliyorum. Çünkü çok yakın dostlarım yanındaydı. Yazık, Evet, yazık. evet. Hayat, Hala hayat neşesi işte yani insan değil mi? Her gün hayata bağlanıyor, her gün tutunuyor. Görmek istediği yerler var, gezmek istediği, yapmak istediği neler yaparsan yap hayatta yapacakların hiç bitmiyor. evet, oturduğumuz yerde burada Bodrum'da yan villada 103 yaşında bir abi vardı, İbrahim amca. Atatürk'ü görmüş. Vehbi Koç'un şoförlüğünü yapmış. Videosu var YouTube'da. Ben röportaj yapmıştım bundan 3 sene evvel. 100 yaşındayken kendisiyle burada anlattırmıştım Atatürk'ü nasıl gördüğünü. Ayrı bir video olarak da Vehbi Koç'u anlattırmıştım. O amca vefat etmiş 2 ay önce. Buraya gelince öğrendim, İbrahim amca. O da İstanbul'da yaşıyor. Kızı onu buraya getiriyor. Yazları bizim yanımızdaki ev onların. İbrahim amca burada oturuyor, bahçeyi seyrediyor. Ağaçları, çiçekleri seyrediyor. Denizi seyrediyor, mutlu oluyor. İşte başlamış Şubat'ta, Mart'ta
Öznur kızın adı. Öznur, Bodrum'a gideceğiz değil mi? Öznur, Bodrum vaktine kaç ay kaldı? Söyle kızım filan. Aklı başında ama 103 yaşında ama aklı başında. Kızı da Maşallah. hep söylermiş işte gideceğiz şu kadar kaldı. 2-3 günde bir sorarmış kaç gün kaldı filan. Maalesef vefat etmiş Nisan ayının sonunda Ah ya. ve aniden. Ama hep bilinçli. Son nefesini verene kadar bilinçli. Özgür Hanım bugün anlattı bana. Dün geldi Özgür Hanım buraya tekrar. Babasız geldi bu sefer. İbrahim amca yanında olmadan geldi. İlk defa tek başına geliyor buraya. Son anlarını sordum. Nasıl oldu dedim ya. Hastanede falan. Hayır dedi. Hastanede değil dedi. Bir nefes darlığı geldi dedi. Son 3-4 gündür rahatsızdı biraz dedi. İyi değil dedi. Son gün bir nefes darlığı geldi dedi. Torunları dediği de yani 60 yaşında falan adamlar. 103 yaşında düşünsene İbrahim abi. Evet evet doğru. Bayağı bir uğraştık dedi. Oksijen tüpleri falan büyük çaba, suni teneffüs falan 112'yi çağırdık. Onlar uğraştı. Gözyaşları içinde vefat etti dedi. Kendisinin İbrahim amca gözyaşlarıyla Ay deme bana ağlarım. yani hayata tutunmaya çalışıyor. Tutunamıyor ve bilinci yerinde anlatabiliyor muyum? Evet. O kadar şimdi hani ölümden bahsettik. Kadir İnanır'ın bebek isteğinden bahsettim ya aklıma o geldi. İbrahim amcanın son kez Bodrum'a gelme hani bu yaz da Bodrum'a gelme arzusu isteği maalesef olmadı. İbrahim amca aramızda değil. Evet aslında insan ne istiyorsa yapabilmeli değil mi aklına geleni? Ben biraz öyle bir tipimdir. Hem telaşe müdürüyümdür hem de aklıma koyduğumu acayip yaparım yani. O yüzden insan ne istiyorsa onu yapmalı. Kızı için de çok üzücü olmuştur. Hani Tabii. getiremediği için eminim ki ya ömür boyu yaşadığı müddetçe içinde uhde kalacaktır. Keşke Çok, götürseydim, keşke götürseydim diye. O yüzden çok üzücü yani. Allah o yan komşunuz İbrahim amcaya da Kadir İnanır'a da herkesin kaybettiklerine Caner de burada. Caner de babasını yeni kaybetmişti. ya, Caner'e ve tüm sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum ve dayanma gücü, sabrı diliyorum. amin. Allah kabul etsin dileğini. Amin. Ee, Arzu Hanım çok güzel bir kadın yazdı. Demin Nur Hayat. Ah, teşekkür ederim. Nur Hayat Onun güzel görüşü, güzel bakışı. Banu Kavaş da Arzu ablacığım çok güzelsin diye yazdı. Kendileri güzel olduğu için güzel görüyorlar. Teşekkür ederim. Evet dostlar. Caner beni de unutmadı Arzu abla diyor. Caner'cim sen unutulacak bir insan mısın? Caner'cim. Dostlar beğen yaparsanız mutlu oluruz. Bizim için çok önemli sizlerin beğen yapması ve abone olarak izlerseniz de seviniriz arkadaşlar. Dileyen dostlar özel abone de olabilir. Bunun için yapmanız gereken şey açıklamalar kısmında yazılanları okumak ve yönlendirmeleri takip etmek. Tuğba Büyüküstün çok enteresan bir kadın. Şifacıymış. Fatih Altaylı e, programında anlattı bunu, değil mi? Yayınında anlattı. Söylesene senin 5 dakika magazin isimli e, Instagram hesabında okudum. Güzel bir haber. Anlatsana lütfen. Konunun öznesi kimdi? O kadar çok haber giriyorum ki aklım karışıyor. Fatih Altaylı'nın Ha, eşinin doğum günü için evet Fransa'dalar. evet tamam Fatih kime masaj yaptı diye hatırlamaya çalışıyorum. Fatih Evet, Altaylı'nın eşinin doğum günü için bir araya geliyorlar fakat Fatih Altaylı'nın başı çok ağrıyor. Tuğba Büyüküstüne diyor ki gel bir dakika diyor ben geçiririm onu diyor. Bir elinde bir noktaya dokunuyor ve diyor ki Fatih Altaylı o zamandan bu zamana 5 yıl geçmişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Değil evet, mi? 5 yıl. evet, 5 yıldır diyor bir daha benim başım hiç ağrımadı diyor. Ben Tuğba'yı herhalde bir 6 yıldır görmüyorum. Ne yapıp edip Tuğba'yı göreceğim. Benim sürekli boynum ağrır. Sürekli ama o ağrı kesicileri içmekten midem telef artık. Hep böyle her bir çantamda vardır, arabamda vardır. Her yerde ağrı kesici vardır ve sürekli değiştiririm o ağrı kesicileri. Şimdi bir tanesini keşfettim, onu içiyorum. Bıktım artık yani Tuğba'yı görüp boynumu söyleyeceğim. evet. Bu Çinlilerin bir bilimi biliyorsun. Çin'den dünyaya yayılan Evet. akupunktur.
Akupunktur noktalarını çok iyi öğrenmiş demek ki Tuğba Büyüküstün bunu. Akupunktur konusunda demek ki bir uzmandan bunun eğitimini aldı ve Muhtemelen. dokunduğu yere, bastırdığı yere şifa veriyor. O nokta demek ki vücutta işte o baş ağrısını yapan sinirlerle temas halinde ve iyileştiriyor Fatih Altaylı. Çok şaşırıyor Fatih Altaylı. İlginç olan da 5 senedir başı ağrımıyor artık. 5 Evet. senedir. Evet, ben hemen tıkladım Tuğba'yı da telefonumdan, herhalde numarasını değiştirdi. Vallahi neredeyse gideceğim. Bana da yapsın ya. Çok kötü bir şey, insanın neresi ağrıyorsa canı orada yani. Değil mi? Evet, evet, baş ağrısı, boyun ağrısı evlerden uzak, Allah düşmanımıza verebilir, düşmanımıza da sevdiklerimize vermesin. 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 Bir düşündüm, artık iyi bir insan olmayacaktım ya, düşmanlarımıza versin. Önceden düşmanımıza da vermesin diyordum. Düşmanlarımıza verebilir. Rabbim bilir. Ona bırakıyorum, ona emanet ediyorum düşmanlarımıza ne yapacağını. Ama dostlarımıza vermesin öyle bir ağrı. Ya evet. Ağrının her türlüsü kötü ya. Her türlüsü Evet, kötü. Evet. evet. Bugün ilginç bir haber tabii. İlginç bir röportaj. İzzet Çapa'nın Faruk Turgut'la Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'la yaptığı röportaj büyük ses getirdi medyada, Çok, sosyal medyada. çok. Hangi haberi gireceğimizi şaşırdık. O kadar çok başlık var ki. İnanılmaz. Aynen. Faruk Turgut yılların yapımcısı. Pek çok dizisi oynadı ve oynuyor. Ee, Söyledikleri çok enteresan. Özellikle Can Yaman için sözleri. Hemen şöyle bir e, hatırlatayım Faruk Turgut Can Yaman için ne demiş kısaca. E, Can Yaman'a artık dizi yapmam. Ben Can Yaman'ın hayatına çok etki etmiş bir adamım. Erkenci Kuş'la hayatı bambaşka bir şeye evrildi. Erkenci Kuş'tan sonraki süreçte yaşam tarzı, üslubu, tavrı, davranışı çok sıkıntılı oldu. Ve ben çok uğraştım. Bir sürü meseleyi çözmek için çok ciddi çaba sarf ettim. Bu süreçleri biz hepimiz yaşadık. Yani o Can Yaman'ın Türkiye'deki sürecini, son röportajlarında Türkiye ve Türklerle ilgili söyledikleri tavrı, davranışı, duruşu da çok pozitif değil. Türkiye'ye gelip bir dizi yapsa da sonunun çok hayırlı olacağına inanmıyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum sana. Faruk Turgut'un yapımcısının, bir yapımcının, bu kadar tecrübeli bir insanın aralarında ne yaşanmış olursa olsun, yani başrol oyuncusuyla yıllarca birlikte çalıştığı başrol oyuncusuyla ilgili arkasından böyle sivri konuşması doğru mu sence? Aslında bir kişi olsa başrol oyuncusuyla ilgili konuşması diye konuşabiliriz. Başrol oyuncularıyla, herkesle ilgili konuştu. Ben çok şaşırdım. Hani diziden ayrılan, giden, zam isteyen, o bu bir şey oldu Faruk Turgut'a. Bohçayı açtı, her şeyi döktü ortalığa. Ben hayretle izledim. Dedim nasıl olabilir? İlk önce yazılanları gördüm. Dedim ki mümkünatı yok, Faruk Turgut konuşmaz. Hani yine bir X platformunda birileri uyduruyor bunu dedim. Sonra baktım herkes konuşmaya başladı. Hemen programı izledim. Yine dedim konuşanlar algıladıkları gibi yazıp çiziyorlardır. İzledim ve inanamadım. Yani çok enteresan geldi. Çünkü biz hani hepimiz aynı camiadayız. Birbirimize çok ehemmiyetle davranırız. Hiç sevmediğimize bile. Çünkü bir gün bir projede yolumuz kesişebiliyor ve yan yana çalışabiliyoruz ve hepimiz inanılmaz büyük zorluklardan geliyoruz bu sektördeki insanlar olarak. Oyuncusu da, gazetecisi de, televizyoncusu da, işte onunu yapan basın danışmanı da, set ışıkçısı da, herkes çok zor şartlarda bir iş için taşın altına elini koyuyor. Dolayısıyla bu taşın altına elini koyduğumuzda set içerisinde ve yaptığımız işlerde bir gerginlikler olabiliyor. Hep oluyor. Birinin çok yorgun oluyor, birinin canı sıkkın oluyor falan. Ama kapı kapatılınca ve set ışığı kapatılınca ve kamera kapatılınca hiçbirimiz birbirimize kin gütmeyiz.
o anın heyecanıyla birbirimizin kalbini kırdığını biliriz. Bu hep bizim için böyledir. Yani ben de yıllarca hep canlı yayınlardaydım. Bağırdığım da oldu, bana da bağırıldıkları oldu, itişip kakıştığımız oldu. Canlı yayının stresiyle birbirimizi yediğimiz oldu ama canlı yayın bittiğinde, kamera kapandığında herkes birbirinden özür diledi. Çünkü orada çok adrenalinli bir iş yapılıyor ve herkes iyi olması için çaba gösteriyor. Dolayısıyla o set ışığı bittiğinde ve kamera kapandığında özür diliyorduk. Şimdi çok büyük bir yapımcı Faruk Turgut. Yani bizim ne kadar deneyimimiz varsa medya sektöründe bizim çarpı 1000 deneyimimiz olan bir insan. Hem dinamikleri çok iyi bilen, insanlarla arası çok iyi olan, alo dediğinde herkesin koşup gittiği bir yapımcı nasıl bunları konuştu anlayabilmiş değilim yani. Aliye Uzun Atam'la ilgili çok kıymetli bir oyuncumuz. Yani inanılmaz önemli bir oyuncumuz. Onunla ilgili zam istiyor, zam istiyor. Ya tabii ki isteyecek. Yani atıyorum geçen sene 1.000 liraya aldığın bir şey bu sene 10.000 lira. Geçen sene 100 lira olan bir şey bu sene 1.000 lira. Hepimizin hayat şartları çok zorlaştı. Tabii ki zam isteyecek ki eski topraklar, Aliye Hanım gibiler çok da hakları yenmiştir. Çok çok hakları yenmiştir. Para lafını da pek edemezler. Hepimiz biliriz bunu Yeşilçam'dan tanıdıklarımızdan. Hani ben Faruk Turgut'un yerinde olsam herkese 1 veriyorsam Aliye Hanım'a zaten kazanıyorum 10 verirdim. Niye? Manevi duygularım için, geçmişi yad etmek için, takdir etmek için, uzun yılları için, verdiği emekler için vesaire vesaire. Şaşırdım yani. Mesela senin bu konularda deneyimin çok fazla. Acaba neden konuştu? İnanılmaz merak ediyorum. Sence sebebi ne? Şimdi röportajı kimin yaptığı çok önemli. İzzet Çapa Hürriyet gazetesinde de röportajlar yaparken bundan 15 sene evvel, 10 sene evvel, 10-15 sene evvel biz İzzet Çapa'yı röportaj yapmaya başladığında önce şaşırdık. İzzet Çapa'yı biz mekan sahibi, harika mekanlar kuran adam, şipşak, müthiş batıdaki, Avrupa başkentlerindeki, Amerika'daki ilginç konseptli mekanları Türkiye'ye ilk getiren ve işte o mimarlarıyla çok uyumlu çalışan, iç mimarlarıyla bir mekan sahibi olarak tanıdık ve eğlence sektörüne büyük bir hareket getirdi. İşte 1997-98'lerde dedikodulu meyhane falan onunla başladı biliyorsun. Evet, evet. Müthiş işler yaptı. Fakat adamın içinde bir gazetecilik ateşi varmış. Ve bildiğim kadarıyla da sarı basın kartı falan da aldı. Yani gazeteci oldu sonra. Evet. Bu röportaj Hürriyet'te öyle bir röportajlar yaptı ki müthiş. Olmaz böyle bir şey. Benim diyen gazetecilerden çok daha iyi röportajlar yaptı İzzet Çapa. Büyük bir beğeniyle izliyorduk, okuyorduk daha doğrusu. Ve kıskanıldı. Aynı gazete içine çalışanlar, yönetimde söz sahibi olanlarla ters düştü. Kıskançlıktan hemen başka gazete kaptı onu. Şimdi yanlış isim söyleyebilirim, gazetelerin isimlerini yanlış telaffuz edebilirim ama öbür büyük gazete kaptı onu filan. Orada da yine böyle harika röportajlar yaptı. Soru sorma tekniği mükemmel. İnsanları ikna edebilmek. Röportajdan önce konuşuyor mu? Bilmiyorum. Yani mutlaka İzzet Çapa'nın bir tekniği var. Bilmiyorum, röportajdan önce etkileyici bir şekilde konuşuyor mu muhatabıyla? Yani samimiyetini ona geçirip de onu ikna ediyor mu? Bütün sorularıma içtenlikle cevap verir. Ben yani en iyi şekilde bunu size hiçbir zararı olmayacak. Bazı soruları özellikle soracağım ama filan diye böyle hani öyle bir gönül alma da yapıyor mu? Mesela ben hiç konuşmam röportaj öncesi. Hoş geldiniz der, çekilirim, ona ikram izzet yaptırırım ama neden konuşmam? Önceden sohbet edersen röportajdaki Bir daha söylemiyor. asla, bak bravo, asla Evet. röportaj içinde o sürprizler kaybolur. Ortaya Evet. sürpriz olacak. Ne soracaksın? Onun sana söyleyecekleri. Ağzından laf alamazsın bu sefer. İzzet Çapa'nın bu tekniğini bilmiyorum. Bak bu bir
bir yere yazmak lazım bunu. Bunu seyirci bilmez. Şu anda bizi izleyenler ne demek istediğimi de pek anlarlar mutlaka tabii de yani bu bir şey, röportaj tekniği denen bir şey var. Bunu okullarda filan anlatırlar Evet, ancak. evet. İzzet Çapa'nın böyle kendisinde böyle büyük bir yetenek var. Nasıl ikna ediyor, nasıl konuşturabiliyor ve o kibarca soruları sorması, soruları oluştururkenki tekniği, anlatabiliyor muyum? Cümleleri dizerkenki tekniği falan. Bunlar çok orada verdiği güven duygusu. Karşıdaki insan Türkiye'nin eğlence sektörüne imzasını atmış, kendini kabul etmiş. Herkesin saygı duyduğu bir aynı zamanda bir iş adamı, aynı zamanda çok başarılı olmuş bugüne kadar bir röportajcı diye gönül rahatlığıyla oturuyorsun karşısında. Bundan bana yanlış gelmez. Ve yıllarca e, Faruk Turgut röportaj vermedi kimseye. Ben hatırlamıyorum. Evet. Yok, Hatırlamıyorum. vermedi. Yani belki 15 sene, belki 20 sene, daha evvelini de hatırlamıyorum. İçindeki birikimi de dökmek istemiş olabilir. Çok eleştirildi çeşitli zamanlarda işleriyle ilgili. Hep başarılı oldu. Hep başarılı oldu. Kıskanıldı. Çekemediği insanlar. İşte Özcan Deniz'le yaptığı Kızıl Goncalar'da falan eleştirildi. Kızılcık Şerbeti'nden dolayı kaç kere eleştirildi ama hep 15 reytinglere kadar çıktı. Hep başarılı oldu. Ee, Böyle bir birikim de olmuştur kendisinde. Bu uyuşturucu meselesinden dolayı bir birikim oldu. Ya bu para konularında oyuncularla anlaşamadığı için de bir birikim oldu. Onlar hep anlatmak istemiş olabilir bir anda. İzzet Çapa çok güzel bir iş yaptı. Şans Bayılıyorum da, ben İzzet Çapa'ya. şans da ondan yana, İzzet Evet. Çapa'dan yana. İnsanlar şakır 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 konuşuyorlar. İşlerini döküyorlar. Ama bu İzzet Çapa'nın başarısıdır. Evet, evet, gerçekten öyle. Ben zaten inanılmaz severim, inanılmaz severek okuyordum. Şimdi de severek izliyorum. Gerçekten çok zeki bir adam bir kere ve gerçekten de konuşturabiliyor. Tabii çok böyle public relations, halkla ilişkileri çok iyi bir adam. Zaten yıllardır sanat ve sosyete camiasının içerisinde insanları ağırlamış, bir dostluğu olan ve güven duydukları bir isim. Hani İzzet bunu biz ne söylüyorsak onu yayınlar, çarpıtmaz, arkamızdan bir iş çevirmez diye güven duygusu hakim burada. Evet. Ve Fatih Altaylı medya patronluğu yolunu seçti anladığım kadarıyla. Çünkü İzzet Çapa'ya benimle çalış diye teklifte bulundu ve bunu birlikte açıkladılar. Geçtiğimiz günlerde bir yerde gördüm. Ve İzzet Çapa Fatih Altaylı'nın oluşumuna katıldı. Yani YouTube çekimlerini Fatih Altaylı'nın devam ettiği stüdyoda. Artık Fatih Altaylı kendi bir stüdyo kiraladı, satın aldı, Hı oraya hı. geçti. Ya da Onlar diye bir ekip var biliyorsun. Çok başarılı. 4 tane, biri bayan, 3 tane, 4 tane gazetecinin yaptığı Hı siyasi hı. programlar. Fatih Altaylı da aynı prodüksiyon şirketinin içindeydi. Oradaydı. Ama herhalde şimdi kendisi oradan ayrıldı. Ayrı bir kendi patronajında bu işi yapıyor ki İzzet Çapa'yı transfer etti. Evet, evet, evet. Ve İzzet Çapa şu anda bir ekip, kendi ekibi vardı mutlaka ama şu anda Fatih Altaylı'nın kontrolündeki, patronajındaki bir ekiple çalışmanın da şeyinde olacak, huzurunda olacak ve işler çok daha iyi gazetecilik anlamında çok daha iyi ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. E, daha da başarılı olacaktır İzzet Çapa şimdi. Artık döndü İzzet Çapa şimdi. Yeniden sahalara döndü. Daha da iyi Evet, röportaj evet. gelecektir. Bu bir bomba yani. Evet, evet. Sence Fatih Altaylı'nın şirketine geçtikten sonra bu ayrıntıyı unutmuştum ben. Fatih Altaylı'nın yapımcı Faruk Turgut'un gelişiyle ilgili de bir desteği olmuş olabilir. O geldi aklıma. Yani İzzet Çapa'nın ismi yeter zaten de bir Hı hı. güvendir tabii. Fatih Altaylı ismin olduğu bir yere gidiyorsun. Bir güvendir tabii. Bazı isimler çünkü kolay kolay kimseye röportaj vermezler. İşte Faruk Turgut Evet. onlardan biri.
Onu sen de vurguladın demin. Yani İzzet Çapa'ya duyulan güven de çok önemli. Ve Evet, evet, evet. çalıştığı kurum insanın çok önemli. Yani Hürriyet'e insanlar başka türlü röportaj verirken daha böyle istekli oluyorlar da ufak bir gazeteye vermek istemiyorlar. Televizyonlarda da Doğru, aynı şey. doğru. Şimdi burada Can Yaman'ın cevabı enteresan şeye. E, Şimdiye kadar hiç ben böyle bir oyuncudan yapımcıya böyle bir hitap şekli falan duymadım. Burada zaten birebir aynılarını söyleyemem, söylemek istemem, bana da yakışmaz. Seyircim Aa, de ben söylerim. Kasap seyircim de yapımcı dedi. he? Ne dedi? Kasap yapımcı dedi. Çok Dedi güldüm. Geceden beri ona gülüyorum. Kasap yapımcı. ya bu nasıl hakikaten gülüyoruz ama yani kasap yapımcı Faruk Turgut için böyle bir şey. Yani adamın hakikaten bambaşka bir şeyi var yani imajı var kamuoyunda ya. Hiç kimse söylemedi bunu. Can Yaman söylüyor. Can Yaman mı o zaman keşfetti adamın o yönünü? Hadi söyleyeyim o zaman. Beyin ölümü gerçekleşmiş dedi ya Faruk Turgut için. Böyle bir şey Evet, olabilir mi ya? Böyle bir söz söylenir mi? Ne gerek var ya? Yani çok sert cevap verdi. Çok sert şeyler söyledi. Ee, beni beni ay yapıma kaptırdı diye bunları söylüyor filan demek dedi bir yerde. Sen dedi Disney'den de 100 bin euro para istedin dedi. Kariyerimde geldiğim noktada o kadar mutluyum ki ne kötülük yaptıysan iyi ki yapmışsın dedi Faruk Turgut'a. Erkenci kuş 100 küsur ülkeye satıldı. Sen o sayede iflas etmekten kurtuldun dedi. Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni artık tatmin etmez dedi ve çok daha ağır şeyler yani söylemek istiyor musun? Söyleme ya. Çok ağır şeyler söyledi. Çok ağır laflar, çok ağır kelimeler, hakaret sözleri söyledi Can Yaman eski yapımcısı için. Ya ben Can Yaman'a yakıştıramadım ya. ama o Yani da aynısını duydu. Ben iki tarafta değilim. Ama o da hani Türkiye'de iyi bir oyuncu. İtalya'da da çok artık international bir şöhreti var. Faruk Turgut da hani o yapımcı diye ona söylenemeyecek diye bir şey yok. O da çok büyük bir oyuncu. Çıktı Can Yaman'a bir sürü şey söyledi. Şimdi hiçbir şey yokken Can Yaman bunları söylemedi. Durup dururken kasap yapımcı, işte beyin ölümün gerçekleşmiş, Faruk Turgut da böyle demedi. Faruk Turgut Can Yaman'la ilgili büyük şeyler söyledi. Bunun üstüne de Can Yaman cevabını verdi. Hani ben öyle bakıyorum. Her iki tarafta değilim. Can Yaman'ı da severim. Faruk Turgut'u da çok severim. Ama burada konuşan ve başlatan Faruk Turgut. Cevabı da bu oldu diye Can Yaman'ı kınayamayız. O da sinirlerine hakim olamamış. Onun söylediği işte ben onu var ettim, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım dedikten sonra insanın da bir bam teli var. Söyleyebilir diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi her iki tarafta değilim ama kavgada iki taraf var. İlk başlatan Faruk Turgut. evet ve Faruk Turgut Can Yaman'ın bu çok ağır konuşmasından sonra cevap verdi. Can Yaman'ın zehir zemberek açıklamalarına cevap verdi. Öncelikle Türkiye'de okuduğu okullara ve kendini gördüğü sanatçı kimliğine hiç yakışmayan bu konuşmasını kınıyorum ki Türkiye'yi beğenmediğini daha önce defalarca yinelemesi şahsım üzerinden tavrına da yansımış. Bu tarz bir üsluba cevap vermeyi hiç tercih etmediğim halde yalan ve yanlışları düzeltme ihtiyacı içindeyim diyor Faruk Turgut. Yapımcılığın gereği olan proje içinde oyuncu parlatırken senin Disney projesine hazırlık dönemindeki doyumsuz tavrın artık benim uğraşmak istemediğim bir hal aldığı için seninle çalışmak istemedim. Bunu sana ve Disney'e o dönem bildirdim ki yaklaşık 10 ay süren proje hazırlık süreci sonunda projeyi iptal kararı aldım. Bu süre sonunda seni serbest bırakmak için aldığımı iddia ettiğin herhangi bir ödeme almadım. Ben söylediğin gibi bir yapımcıydım da erkenci kuştan sonra ikinci işin bay yanlışı neden tekrar benimle yaptın? Adama sorarlar. Dile kolay 3 sene. Sözleşmendeki hak edişin olan yurt dışı ödemelerini vermediysem
Sen hukukçusun, neden istemedin? Adama sorarlar. Senden bağımsız Disney ile senin adınla iş satmaya çalışacak kadar basit değil benim ilişkilerim. 45 senedir sözümün eriyim. Arkasındayım. Disney ile seninle yapmayı planladığım projeden vazgeçme sebebim senin Türkiye'de senarist mi var, yönetmen mi var, yurt dışından getirelim demen ve o zamanki İtalyan sevgilini dizide oynatmak için aylarca beni menajerin ile görüştürmen. Seninle yol yürüyemeyeceğini o dönem anladım ve evet ipini saldım. Yani seni kaptırmadım, tavrınla seni gönderdim diyor. Devam ediyor. Ben işimi 200 kişilik ekiplere ve oyuncu kadromun tümüne aynı saygıyla yapıyorum. Bir kişinin arkasına takmıyorum oyuncu ve ekiplerimi. Bugün seneler önce ne kadar doğru bir karar aldığımı çok iyi anladım. İyi kilerim arttı. Lafa bakarım laf mı diye ama burada artık klasikleşti. Evet. Çarşı pazar karıştı vallahi, ortalık çok karışık. Birbirlerine bayağı bir konuştular. Peki dava açacağını söylüyor Faruk Turgut. Yani bana söylediğin o hakaretname şeyler yüzünden diyor. Kasap Diyor, demek suç mu? Değil vallahi ki. bilmiyorum. Tabii onu artık mahkeme karar verecek. Şimdi Allah Allah. Ay ben demedim. mahkeme mahkeme karar verecek onu artık. Peki Değildir Faruk canım. Kasap demenin nesi suç olabilir ki? Hiç aklıma mantığıma yatmadı. başka sözler de var. Başka bayağı ağır sözler var orada. Suç olabilecek sözler var. Vallahi Can Yaman acayip iyi bir hukukçu. Mahkemenin sonucu pek iyi olmaz diye düşünüyorum. Bakalım yani ne olacağını göreceğiz tabii. Bekleyip o aşamada göreceğiz. Peki Feyza Civelek'le ilgili konuşmasını dinledin mi? Ya dinledim. Diyor ki yani eğer kanal Feyza Civelek'i istemezse bu yasaklı maddeyle ilgili soruşturma açıldı ya Feyza Civelek'in bunu kullandığı tespit edildi ve soruşturma açıldı. Bundan dolayı Show TV Feyza Civelek'i istemezse dizi bitebilir diyor. Melis Hanım'ın diyor annesi senaristin üzülmesini istemeyeceğini söylemeye getiriyor burada. Kırmızı kart gösterdi resmen, yani resmen hani kanala da camiaya da diyor ki Doğukan Güngör diyor evet diyor yönetim istedi diyor, TMSF'nin elinde Show TV diyor. Yönetimin kararıyla ben gitmesini istemedim diyor. Ama diyor orada dizi sürüyordu, yapılabilecek bir şey yoktu ve gönderdik diyor. Fakat şimdi diyor ben de konuşmuştum, hatırlıyor musun? Yaz mevsimine girdiler. Evet, Dönüşte evet. Feyza Civelek muhakkak olacaktır demiştim. Aslında bir nevi bunu onayladı. Feyza Civelek, annesi Melis Civelek benim çok kıymetli yazarım, senaristim dedi. Elbette ki dedi hiçbir annenin üzülmesini istemeyiz. Kimse evladıyla sınanmasın dedi. Ama dedi hani zaten dedi 138 bölüm çektim dedi. Hani giderse de dedi. Yeter demek istiyor yani yetiyor değil mi? Yani Evet gider yani yetmez. Bu da diğer kanallara bir şey. Biz size transfer olabiliriz mesajı. Yetmez. başka kanallara. Yani şimdi burada Faruk Turgut'un görmek istemediği, ben hep yetiştirdiğim muhabirlere de söylerdim. Üniversitede ders verirken de yanımda çalışan arkadaşlarıma da hep söylerdim. Allah'tan dronlar çıktı da insanların ufku biraz daha gelişti, değişti. O dronlar yokken Yılmaz Erdoğan'ın ilk çektiği o Kıvanç Tatlıtuğ'la çektiği o seri filmin ilkinde İstanbul'u yukarıdan görmüştük de hatırlıyor musun? O filmi seyretti mi? Neydi o filmin Evet adı? evet. O hani bir mafya, Kıvanç Tatlıtuğ da mafya. Harika film Organize serisi. işler. Evet, harika. Yukarıdan İstanbul'un görüntülerini ilk kez gördük. Daha drone yok hayatımızda. Onu helikopterle falan halletmiş Yılmaz Erdoğan. İstanbul ne kadar muhteşem hakikaten, ne güzelliklerini çektiler o filmde. O film ilk Evet. önce aklımıza yani yükselip de bakmak. Şimdi burada Faruk Turgut kendi dünyasının içinde, iş dünyasının içinde düşünüyor. Kendi iş dünyası içinde kendi doğruları sarmış onun etrafını. Bir yüksel ya Faruk Turgut. Bir olaya bak ya. Bu yasaklı maddenin Türkiye'de ve dünyada verdiği zararı, Türkiye'de
milyonlarca insan söyleniyor, deniliyor. Yasaklı maddeye kapılmış gidiyorlar. Yuvalar yıkılıyor, çocuklar ölüyor, gençler ölüyor. İnsanlar 30-32 yaşında hayatını kaybediyor bu yasaklı madde belası yüzünden. Hastaneler ağzına kadar tedavi olmak isteyenlerle dolu. İşte ünlüler dünyasında neydi? Umut biliyoruz. Akyürek. Akyürek'in kızıyla olan mücadelesini, ya ne büyük bir dram. Onun gibi neler var insanlığın hayatında. Faruk Turgut, iş sadece bir diziyi devam ettirmek değil ki ya. Ya burada topyekün mücadele etmek zorundayız. Feyza Civelek falan değil benim söylemek istediğim. Yani bu işi yapan, bu yasaklı maddeyi kullanan şunu bilmeli. Ben yakalandığım zaman toplumdan izole edileceğim. Çok şey kaybedeceğim. İşimi kaybedebilirim. Tedavi olana kadar insanlar benim yüzüme bakmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru dürüst bir işim olmayabilir. Ben bunun cezasını mutlaka çekmeliyim. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı 2 sene hapis eğer tedavi olmazsan. Eğer tedavi olmazsan, kullanıyorsan, kaçarsan, tedavi olmazsan, ispat etmezsen savcıya tedavi olduğunu, bu sefer 2 sene hapisle içeri gireceksin. Anlatabiliyor muyum? İçiciliğin yatarı yok falan, bunlar yalan. Uyuşturucu madde kullanmanın hapis cezası var ama öncelikle tedavi ol diyor sana. Amaç burada tedavi olman, o beladan kurtulman. Kurtulmayacağım ben, ısrar ediyorum dersen hapis olacaksın. Niye? Topluma kötü örnek oluyorsun. Sen rol modelsin. İnsanlar seni seyrediyorlar, beğeniyorlar, alkışlıyorlar, seni konuşuyorlar. Anne o kadın içiyor, bak hem ekranlarda ne biçimde para kazanıyor. Bir şey olmaz. Bak ne kadar güzel kadın filan. Yani insanlar, gençler birbirine bunu söylerler. Burada Faruk Turgut'un şunu düşünmesi lazım. Ya Melis Hanım'ı çok severim ama Melis Hanım, yani Melis Hanım da zaten bir açıklama yaptı. Okudun mu bilmiyorum. Okudum. Ben Yani Nilay'ın annesiyim dedi. Ben Nilay'ın annesi değilim, Feyza'nın annesiyim dedi. Feyza'nın annesiyim dedi. Yani Nilay düşebilir dedi. Yani Nilay Hı hı. olmayabilir dizide. Bırakmam ben diziyi yazmayı dedi. Ben hiç inanmadım. Ya inansan da inanmasan da sonu tek dünyada, Türkiye'de pardon, tek en iyi senarist Melis Civelek değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu böyle yapmak da Faruk Turgut bence doğru yapmıyor. Kendi seçimidir ama burada Rütük'ün devreye girmesi lazım. O dizide kuş görüldü, bu dizide kedi görüldü diye Rütük takip ediyor. Yani bu tabii burada abartıyorum da, ya bu çok önemli bir konu ya. Rütük bu konuda devreye girsene. Bu işin doğrusu nedir? Söylesene. Yani oyuncular, yasaklı maddeyle anılan oyuncular diziye devam etsin mi? Ekranlara çıkmaya devam etsin mi? Etmesin mi? Rütük bu konuda kural koy kardeşim. Televizyonları sen yönetiyorsun ya. Ya benim düşüncem bu. Peki Ben Feyza'nın falan halka isminden bağımsız söylüyorum. halka böyle genel olarak devlet uyuşturucu testi yapsa, yasaklı madde testi, işte ne bileyim bir fabrikaya gitse, oraya gitse, buraya gitse, herkese yapsa ki çok isterim ben yani, hatta trafikte de durdurup yapsınlar. O zaman mesela fabrikaya giden bir işçide yasaklı madde çıktıysa işinden kovulması mı gerekiyor? İş haricinde yolda, orada, burada, özel hayatında devletin polisi yakalıyor. Ben de işin o kısmındayım. Yani hani dizi oyuncuları için evet gitsin, işsiz kalsın bilmem ne diyoruz ama hani genel olarak herkes için de böyle diyebilecek miyiz yani? Adam bir fabrikada çalışıyor, polisin denetimine takıldı ve yakalandı. O çalıştığı fabrikadan kovulması mı gerekiyor? Yoksa Fabrika benim hep işçisi, söylediğim sarmalamak mı gerekiyor o insanları? Hani fabrika, bir şey üzüldükleri için ya da bir şey sebebiyle düşmüşler ya, sarmalamak mı, niye konuşamadım, gerekiyor diye bir düşünüyorum. Vicdanen yani. Vicdani tarafım bunu söylüyor bana. fabrika işçisi rol model değil. Halkın rol modeli değil. Tabii ki. Gençlerin örnek aldığı, alkışladığı kişiler değil. Yani bu rol modelleri için bu. Yani eğer bir Hı. partinin lideriysen, eğer bir işte kurumun genel müdürüysen, e, eğer bir dizinin oyuncusuysan, yani
sen belli bir kesimi temsil ediyorsan, senden gençler örnek alıyorsa seni, yaşlılar seni beğenerek izliyorlarsa, toplum seni beğenerek izliyorsa, topluma bir şey veriyorsan sen, bunun karşılığında bir suç işleyen bir kişiysen toplumdan arınman lazım. Bence toplumdan uzaklaştırılman lazım. O yaptığın işi yapmaman gerekir ki insanlar seni örnek almasınlar, senin arkandan yürümesinler. Sen yani büyük bir kurumu yöneteme artık bundan sonra. Genel müdür seviyesi, CEO seviyesinde bir insansan, anlatabiliyor muyum? Büyük bir şirketin başıysan ya da bir kamu kurumunun başıysan ama yasaklı madde kullanan bir insansan, o görevlerinden alınman lazım diye düşünüyorum. O zaman şimdi Doğukan Güngör'e büyük haksızlık yapıldı. Eğer Feyza Civelek devam edecekse o zaman Feyza Civelek'in de gitmesi gerekiyor. Gitmezse yani enteresan olur. Ya ben tabii Doğukan Güngör'e de Feyza Civelek'e de buna kapılan herkese üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Gerçekten acıyorum. Çünkü tedavi olmaları lazım. Gerçekten acınacak durumdalar. Hakikaten çok büyük bir bela. Yani bizler aydın insanlarız. Neyle karşı karşıya olduklarını çok iyi biliyoruz. Yani o kimyasal madde kanlarına karışıyor. Tedavi olmadıkları ve bunu yaptıkları sürece kendilerini zehirliyorlar. Hücrelerini çürütüyorlar, yok ediyorlar. E, yani Allah yardımcıları olsun öncelikle. Amin. Ama Amin. işte toplumdan bir şekilde soyutlanmaları gerekir. Toplumla temas edememeleri gerekir ki insanlar onları örnek almasın. Çocuklar, gençler bir de insanlar konuşmasınlar. Ya bak içiyor hala orada oynuyor. Bu ikinci yakalanışı kadının. Bir sivil polis yakaladı kuryeyle alışveriş yaparken tesadüfen. Ondan sonra da 2 sene sonra da jandarma çağırdı, evine baskın yaptı. Yine içiyormuş. Kadın akıllanmadı. Demek ki bunun cezası yok. Demek ki bunda bir şey yok. Dizilerde de bak dünyanın parasını kazanıyor filan. Yani insanlar bunu böyle konuşmaması lazım. Konuşamaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Kötü bir örnek yani. Ama bak tekrar söylüyorum. Benim onlara karşı hiçbir kinim, hiçbir düşmanlığım falan yok. Acıyorum, üzülüyorum. Doğukan Güngör'ün o ekranda olmaması doğru karardı. Ama şimdi dedi ki yapımcı Faruk Turgut, şaşırdım ben. Adam dedi ki şu anda dedi yeni sezonda devam edecek ATV ve Kanal D dizilerinde dedi bazı oyuncular var yasaklı maddeden aynı şekilde onlar da yakalandı ama onlara o kanallar dedi iş verdi devam ediyorlar. Şaşırdım. Olmaması lazım. Yani olmaması lazım diye düşünüyorum. Bu konuda da böyle sivri olarak ortaya çıkmış falan gibi de görünmek de doğru değil ama birilerinin de bunları söylemesi lazım ya. Aman bana ne oynarsa oynasın olmaz ya. Ben yapamayacağı böyle diyemem ya. Diyemem yani. Diyemem. Ben bunu doğru biliyorum. Doğru bildiğimi de söylerim. Sen beni biliyorsun. Evet, evet. Bence bu doğru yani. Bilmiyorum. Ben de çok üzülüyorum. İnsani olarak Ben de üzülüyorum yani. üzülüyorum. Ben de çok üzülüyorum. Ama bir şeylerini kaybetmeleri lazım. Arzucuğum yani bir Zaten şey kaybettikleri için bu halde olmuş olamazlar mı? Bir şeyi, hayat sevinci, bir şeyi kaybetmişler. Mutlu insanın ne işi var böyle pislik maddelerle yani? tabii işte onu oraya girersek çıkamayız. Evet, Hepimizin, evet. hepimizin ne sorunları ne dertleri var herkesin yani. Tabii, Herkesin ne tabii. sorunları var ama Allah insana bir akıl vermiş yani. Aynen. Yani uzak durmak lazım beladan. Peki Allah yardımcıları Allah olsun. yardımcıları olsun. Bak burada tekrar söylüyorum. Ne Feyza'nın ne Doğukan'ın falan asla düşmanı değilim. Asla kötü olmalarını istemem. Melis Hanım gerçekten çok önemli bir televizyoncu. İki büyük kanalda genel müdürlük yapmış bir bayan Melis Civelek. Yani televizyonu avucunun içine almış bir bayan. Sadece senarist olarak değil, çok iyi bir televizyon yöneticisi de kendisi. Allah kimseyi, burada katılıyorum yapımcının şu sözüne, Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Amin. O da çok önemli tabii. Peki
şeyi Afra Saraçoğlu Amerika'da dün bir ormanlık alanda jogging yaparken, spor yaparken, yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaşmıştı. E, O zaman anlaşılıyordu. Geçen sene de Pensilvanya'ya gidince babasının yanına yine öyle aynı yerde bir fotoğraf paylaşmıştı. İklim bitki örtüsü aynı. Dün de burada söyledim. Amerika'da babasının yanında olabilir diye yayında. Ve bugün orada olduğu anlaşıldı. Ee, Babası güzel restoranlara götürmüş kızını ve böcek sofraları kurulmuş, deniz mahsulleri falan. Bakabildin mi o Evet, görüntülere? evet, istakozlar vesaireler gayet güzel. Evet, gayet tatlı fotoğraflar paylaştı. Evet. E, Afra Saraçoğlu'nun da onu iyi tanıyanlar, iyi takip edenler deniz mahsullerini çok sevdiğini söylüyorlar. E, Yanındaki kişilerden biri, yemekteki kişilerden birinin Poyraz olduğu iddia ediliyor. Beni arayan bir şahıs Bilal abi ellere dikkat et, ellere dikkat et dedi. Bu şu el dedi Poyraz'ın eline çok benziyor dedi. Ve sana sormak istiyorum. Bakabildin mi o el Poyraz'ın eli olabilir mi? Baktım da Poyraz'ın zaten bir kare fotoğrafı var elimizde. Bir de milattan önce 720'de çocuk 2 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafı var, yani o gençlik 2 yaşında diye abartı yapıyorum da 14-15 yaşında bir yerin vesikalığı için çektirdiği, muhtemelen gittiği spor kulübünün. Poyraz'ın daha biz cismini, ismini, tipini, her şeyini böyle full, böyle o arabadaki fotoğraf da fullu görmeden Poyraz'ın eli nereden bileceğiz? Yani adam kendini göremedik ki. Var mı? Arabadaki Net bir foto yok. arabadaki direksiyonu tutan eli net canım. Direksiyonu tutan el. O elden zaten Ay. yola çıkarak bu Poyraz'dır diye Eğer söylüyor bana fanları. o elden onun eli olduğunu anlayan varsa gitsin FBI'ya müracaat etsin. FBI kesinlikle alır onu. Ben hiç anlamam öyle şeylerden. Ben mi yeteneksizim? Ele bakıp da onun eli falan filan. Kim iddiayı ortaya atmış? Beni arayan bir tanıdığım birisi söyledi. Aynı zamanda Afra Saraçoğlu'nda koyu bir fanı. Lidya Fransa'dan Bilal bunlar Afra'nın babasının arkadaşları diyor. Fotoğrafta gördüklerinizde aynı kişiler. Lütfen bu konuda benimle. Lidya inanmıyor. Fransa'dan Lidya Ben e, de inanmıyorum. özel abonem Lidya hayır diyor. Bu ve 2024 yılında Lidya'nın söylediği 2024 yılında Afra Saraçoğlu babasının yanına İngilizce kursa gitmişti ya New York'ta kurs Hı-hı. görmüştü bir ay. O süre içinde babasının erkek arkadaşlarından biriyle e, Afra Saraçoğlu aynı grupta yer almıştı. Azeri bir iş adamı. Hatta Afra ile arasında bir yakınlaşma, bir sıcaklaşma, bir şeyler olabilir mi, oldu mu filan diye böyle sosyal medya kaynayınca Azeri iş adamı ben evliyim diye açıklama bile yapmıştı. Şimdi Lidya da diyor ki e, o masada oturan adamlardan biri o adam diyor. Öyle mi diyorsun Lidya? Eski arkadaşları dediğin, babasının arkadaşları masada dediğin. Lidya'nın bu iddiasını bir Afra Saraçoğlu fanı da bana DM'den attı bugün aynı benzer iddiayı. Azerbaycanlı da orada Bilal abi diye. Peki sana sormak istiyorum. Yani Afra Saraçoğlu Poyraz'la gitmediyse yani Amerika'da babasının yanında babasının kızı olarak bir tatil yapmayı mı planladı sence? Öyle bir düşünceyle mi Bence gitti o? öyledir. Bir de hayatın olağan akışına aykırı. Burada konuştuğumuz 4-5 aydır var mı yok mu ama arabada görünmelerin üstünden sanırım 20-25 gün geçti. 20-25 günde babanın yanına yeni tanıdığın sevgilini götürmezsin yani. Hayatın olağan akışında çok benim mantığıma uymayan bir şey. Bence babasını görmeye gitmiştir. Babasının zaten orada arkadaşları var, akrabaları var vesaireleri var. Onlardan biridir ama Afra Saraçoğlu da ısrarla niye birinin elini niye koyuyor onu da anlamış değilim yani. Bir mesaj mı vermek istiyor?
Afra Saraçoğlu. Şimdi tabii babasının yanına birisini götürmez diyorsun ama bir Batı kültürünü de düşün. Babası Amerikalı sayılır artık. 30 senedir orada. Yani 30 değil de 25 senedir orada yaşıyor. Bir Amerikalı Türk'le evli, Amerikalı Türk'le evli. Hı hı. Yani babası niye Afra'ya erkek arkadaşını getirdin der mi bilmiyorum. Zannetmiyorum desin. Yani ondan değil de çok emin olmadan en modernimiz bile götürmeyiz yani. Ha sevdiğinden emin olmadan mı? Afra emin değil Evet mi diyor. yani. Afra yani sence o zaman Onur Akay'ın yayınını izledin. Sen Onur Akay gibi burada konuşuyorsun. Yani Afra Saraçoğlu Poyraz'la bir ilişki başlamadı. Emin değil, tartıyor kendisini. Poyraz'ı da tartıyor. Emin değil yaşadığından mı demek istiyorsun? Öyle mi dedi bilmiyorum da Ha hani ben izlemedim. kadın olarak kadın fikriyle varsa böyle bir şey atıyorum benim kendi başıma gelmiş olsa böyle önce biriyle görüştüm, tanımaya çalıştım. Sonra işte bebeğe gittim, yemek yedim, onu yaptım, bunu yaptım. Tekrar tanımaya çalışıyorum. Çok emin değilim çünkü ilişkinin başında böyle bir ilişki varsa yine çok emin değilim. Sadece bakıyorum ve tanıyorum. Tak diye Amerika'ya 18 saatlik yola babamın yanına götürmem diye bir kadın gözüyle bunu düşünüyorum. Kadın aklıyla. Bunu yapmam. Ya oraya Yani kimi götürürüm? Aradan bir sene geçer çok emin olurum ki çok modernim yani. Benim ailem de çok modern. Çok emin olurum. Gerçekten babamla tanıştırmaya değer yani değer verebileceğim, o değeri hak edebilecek birini götürürüm. Ne öyle herkesi götüreceğim babamla, anamla tanıştırmaya götürmem yani. yani aşık olması mı lazım demek istiyorsun? Evet, kadın kısmının aşık olması lazım. Babasıyla tanışmaya götürmesi için, babasının yanına Evet, götürmesi için. Hmm. evet. Peki sence Afra Saraçoğlu e, Poyraz'la bir şeye başlamadı demek istiyorsun o zaman. Henüz bir şey yok aralarında Yani demek. böyle adı Onu aldım. koyulmuş bir şey yoktur diye düşünüyorum ben. Evet gidiyor, yemek yiyor, görüşüyor, arkadaşı, arkadaş grubunun içerisinde tanımaya çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de çok genç. Mert dedim, Mert bizi andı herhalde. Poyraz da Afra da çok genç. Çok emin olsa tutar elinden çıkar. Ne var ki yani bunda? Ne var? Gencecik bir kız. Hmm. Yani bebek de arabanın içinde olmazdı. Giderdi bir dondurma alırdı. Adamın elini tutardı, binerdi arabaya çok emin olsa. Öyle mi? Kim ne diyebilir ki? Kim ne diyebilir? Hiçbir şey. Yani el ele fotoğraf e, vermemeleri Emin ilişki olmadığı için, kafası net olmadığı için. anladım. Yani ama sonuçta Azerbaycanlı eğer Poyraz değilse Azerbaycanlı kişi orada. Fotoğrafa bakınca bir fotoğraf var paylaşılan yine. Videoya bakınca geçen sene 2024'te gördüğümüz Azerbaycanlı kişi babasının iş adamı arkadaşı kimilerine göre çok yakışıklı. O masada Afra Saraçoğlu'nun olduğu masada. Babası niye çağırıyor Azerbaycanlı erkek arkadaşını Afra Saraçoğlu'nun kızının yanına? Geçen sene Çok çünkü çok samimi arkadaşıdır. Şimdi atıyorum babası orada. Türkiye'de çok meşhur. Bunlar Türk biliyorlar. Onlar da gitmek istemişlerdir yemeğe. Herkes koşarak gider. Afra'yı seviyorlardır. Hep birliktedir. Niye çağırmasın ki? Ben de anneme gidiyorum. Vallahi 7 düvel geliyor Arzu geldi diye. ama yedi düvel içinde böyle yakışıklı bir erkek var mı çağrılan oraya? Şimdi şunu soracağım o zaman sana. Mesela Afra Saraçoğlu'nun Poyraz'ı yanında götürmesi abes oluyor da babasının Afra'nın her gelişinde bir tane yakışıklı bir sapı Afra'nın yanına olduğu yere getirmesi ne kadar doğru yani? Acaba babası hayatta en çok sevdiği erkek arkadaşını diye düşünüyorum. Kızıyla e, birlikte olsun, beraber olsun, işte aynı yolda yürüsünler mi istiyor? Yok canım. Ne alaka? Değildir bence. Ay Yani seviyordur ya, dostudur diyorum ya. Ben de anneme gidiyorum. Yani bütün tanıyan, tanımayan herkes geliyor.
Yani annemin adını söylemeyeyim de kızı gelmiş diye. Yani öyledir. Hani ben de orada her gün bir yemekteyim. Her gün annemin bir arkadaşı, arkadaşının çocukları. Hep öyle yani. Hani orada da bir art niyet olduğunu sanmıyorum. Bir art niyet olduğunu zannetmiyorum diyorsun. Tabii. Peki Arzucuğum, bugünlük bu kadar olsun. Bu konuyu yine konuşuruz. Bakalım zaman ne gösterecek. Amerika'dan başka fotoğraflar, başka videolar da gelecektir. Araştırmaya da devam edelim. Konuşuruz yine Arzu. Çok Olur. teşekkür ederim yayına Ben katıldığın. teşekkür ederim. Görüşürüz. İzleyen herkese teşekkürler. Teşekkürler. Dostlar çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Sevgiler hepinize. Görüşmek üzere.